Kill Bill'in sinema dünyasındaki ve genel olarak popüler kültürdeki yeri, neredeyse her türlü düzenlemede uzun zamandır tescillenmiştir. Uma Thurman'ın gelini, Lucy Liu'nun Oren Ishii'si, Sonny Chiba'nın kılıç ustası Hattori Hanzo'su, Tomoyasu Hotei'nin onursuz ve insansız savaşı ve daha birçok unsur sürekli olarak ilham veriyor ve etkiliyor. Ya da başka şekillerde taklit ediliyor, örnekleniyor veya kopyalanıyor. Böyle bir iz pek de şaşırtıcı değil. Quentin Tarantino'nun yazımı ve yönetmenliği o kadar zengin ve canlı ki izleyiciler 10. hatta 50. izleyişte bile keşfedecek çok şey buluyor. Elbette daha uzun bir versiyon daha da iyi olurdu, değil mi? İzleme sayısı muhtemelen 50'ye yakın olan biri olarak emin değilim. En azından 2025'te sunulma biçimine göre. 5 Aralık, ayrı ayrı yayınlanan 1. ve 2. ciltleri yeniden bir araya getiren ve neredeyse 25 dakikalık materyal ekleyen efsanevi bir genişletilmiş versiyonu olan Kill Bill The Whole Bloody Affair'in resmi olarak yayınlanacağı tarih. Filmi ilk yayınlanışından neredeyse 20 yıl sonra büyük ekranda görmek ne kadar tatmin edici olsa da, Tarantino'nun kanlı, operatik intikam hikayesi orijinal versiyonunda o kadar ustaca bir araya getirilmişti ki, yeni görüntüler ister istemez biraz gereksiz hissettiriyor. Tarantino, kesilmemiş versiyonuyla 10 yıldır verdiği bir sözü yerine getiriyor. Bu yeni hikaye anlatımının bir kısmının, bu yılın başlarında duyurulan Fortnite'la bir ortaklık içermesi, uzun süredir hayranı olan birçok kişiden "Çimlerimden defolup gidin" tepkileri almasına neden olacak gibi görünüyor. Ancak Tarantino, hikayeyi ve yeni karakteri Gogo Yubari'nin kız kardeşi Yuki'yi orijinal senaryosundan çizerek bu bölümün oluşturulmasına yalnızca onaylamakla kalmadı, aynı zamanda aktif olarak katıldı. Kabul etmek gerekir ki bu bölüm sinemalarda ancak filmin uygun sonundan sonra gösteriliyor. Bu yüzden kolayca göz ardı edebileceğiniz türden bir yapıt. Öte yandan, yapımcının birbiriyle bağlantılı Tarantinoverse'ü, sizi başlangıçta yazdığı çok bölümlü hikayeye nasıl uyduğunu düşünmeye davet ediyor ve orada bile gereksiz görünüyor. İddiaya göre Yuki ile bu hesaplaşma, gelinin Vernita Green'i yenmesinden sonra gerçekleşecekti. Senaryonun zaman içinde ileri geri yaptığı çevik sıçramalara rağmen 2003'te eğer kardeşiyle hiç tanışmamış olsaydık, ikincil bir karakterin kız kardeşinin intikam arayışını izlemek ne kadar anlamlı olurdu? Gogo'nun kim olduğunu şimdi bilsek bile bu sahne pek de iyi duygular uyandırmıyor. Ancak Tarantino'nun doğrusal olmayan tarzı yüzünden kendimi kaptırıyor olabilirim. Filmin jenerik sonrası Fortnite'a yaptığı göndermeler olmasa, kanlı olay bir bütünün iki parçası olduğu kadar bir başyapıtta, sadece biraz fazla abartılmış ve filmi hiç izlememiş olanlar için bile, gelinin Bill'le son yüzleşmesi sırasında yaşanan büyük, duygusal sürprizi koruyarak, önemli bir diyalog satırını çıkararak, heyecan verici bir gelişme sağlıyor. Diğer değişiklikler eğlenceli ancak aynı derecede etkili değil. Mavi Yapraklar Evi'ndeki hesaplaşma artık siyah-beyaz yerine renkli ve katliamı gerçekten vurgulamak için birkaç ekstra parçalama ekleniyor. En ilgi çekici değişiklik ise, filmin orijinal yapım aşamasında saygın Ghost in the Shell animasyon stüdyosu Production IG tarafından çizilen Ori Ishii'nin köken hikayesinin genişletilmesi. Bu görüntüler gerçekten yeni. Tarantino'nun son 15 yıldır Los Angeles'taki sineması New Beverly'de ara sıra gösterdiği The Whole Bloody Affair'ın selüloid kopyasında bile yer almıyordu. Ne yazık ki filmin mevcut hak sahipleri Lionsgate'in, Kill Bill'in verme ve çeşitli ev videosu yükseltmelerinde yıllar içinde kurduğu görüntüler kadar çağdaş büyük ekran görüntü çözünürlüğü standartlarına geçiş yapamıyor. Bu materyalin daha küçük bir ekranda daha iyi görünmesi mümkün ancak sinemalarda biraz eksik kalıyor. Filmin daha geniş bağlamında anlattığı hikayede daha az önemli görünüyor ve Ori'nin, ailesinin katili patron Matsumoto'nun acımasız yardımcısı güzel Ricky'yi kovalamasına odaklanıyor. Daha iyi, ancak Fortnite görüntülerinden farklı değil. Havalı ama maddi olarak ek bir şey değil. Ancak filmi en eksiksiz haliyle izledikten sonra akılda kalan şey, son derece düşünceli bir şekilde yazılmış, zekice kurgulanmış ve harika oyunculuklar sergilenmiş olması. Filmi ikiye bölmenin Uma Thurman'ın en iyi kadın oyuncu adaylığı kazanma şansını baltalamış olabileceğini düşünebilirsiniz, ancak 20 yıldan aşkın bir süre sonra, karakterin gücü, dayanıklılığı ve kararlılığı ama aynı zamanda inanılmaz kırılganlığını da aktararak bu takdiri her zamankinden daha fazla hak ediyor. Karakterin kaybedilip yeniden kazanılan anneliği, drama katmak için kullanılan bir anlatı aracıdan daha fazlası.
Tarantino'ya ilham veren sinematik etkilerin bir kanalı ve bileşimi olabilecek ve dikkat çekici bir şekilde hala tamamen ilgi çekici olacak bir karaktere karmaşıklık katan, güçlü ve dönüştürücü bir güç. Thurman, ustalık sınıfı bir performans sergileyen tek kişi değil. Liu O'Reilly omzunda bir yük taşıyan bir mafya babasından çok daha fazlası yapıyor ve Bill'in kardeşi Bud rolündeki merhum Madison, karakterin bu kadar zarar verdikten sonra karavan parkı kaderini kabullenmesini vurgulayan yenilmiş bir dünya yorgunluğu sergiliyor. Carradine, Tarantino'nun ona burada verdiği rolden daha iyi bir role sahip olmamış olabilir ve bu rolün hakkını vererek izleyicilerin yalnızca vahşi bir imparatorluk yarattığına değil, aynı zamanda parlak ve ölümcül Beatrix Kiddo'yu da o kadar çağrıladığına inanmaları için bir parça olması gereken bir karaktere, karizma, samimiyet ve mezihli bir mizah katıyor. Beatrix Kiddo, onu yendiği için hem yıkılmış hem de rahatlamış hissediyor. Sonuç olarak bu versiyonu da bu zenginlikleri barındırıyor. Kill Bill, tek başına bu anda iddialı bir ölçekte nadiren yapılmış bir tür sinematik pastişe işaret ediyor. Sadece muazzam bir seviyede beceri, aynı zamanda korkusuz bir cesaret de gerektiriyor. Hemen hemen her unsuru başka bir şeyden ödünç alınmış. Ancak bu geçici parçalar artık orijinal kaynakları yerine bu filmle özdeşleşmiş. Yine de filmin başrolünde Thurman var ve ortak yaratıcıları olarak o ve Tarantino. 2003 ya da 2025 olsun benzersiz bir sinema deneyimi sunuyor. Heyecan verici, komik, şaşırtıcı, kanlı, fantastik, insancıl, yürek paracı, tatlı ve daha çok şeyi aynı anda sunuyor. Şimdi bu versiyonu vizyona girdiğine göre hayran kitlesi giderek büyüyecek ve her yaştan veya ilgi düzeyindeki izleyici kendisine en çok hitap eden versiyonu sonsuza kadar izleyebilecek. Hiç kuşkusuz Kill Bill son 25 yılın en eğlenceli ve etkili filmlerinden biri. Bu özel eklentiler olmadan 10/10. Eğer Kanlı Olay sinema severlere filmin birçok erdemini hatırlatıyor veya izleyicileri bunlarla ilk kez tanıştırıyorsa ben kimiyim ki şikayet edeyim.